Merhaba, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda ne var? 2020 model Signature, yani imza paket olan, hani böyle koronanın son zamanlarında, özür dilerim, koronanın ilk zamanlarında çıkan Peugeot 208 var. Hala almak mantıklı mı? Dizel manuel güzel bir sebep mi? Özellikle İstanbul'da yaşayanlar bu aracı tercih etmeli mi? Bugün sizlerle bunları konuşacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenelim, kanala bir abone olalım, sonra da 208'e geçelim. Arkadaşlar bugün yanımızda Peugeot 208 var. 208 benim çok sevdiğim arabalardan bir tanesi. Uzun zamandır çekmeye niyet edip de bir türlü çekemediğim arabalardan bir tanesi. Sahibiyle bir türlü denk gelememiştik. Neyse çok şükür bugün denk geldik. Çekmek nasip oldu. Arkadaşlar 208'e şöyle dışarıdan baktığımızda bildiğiniz gibi zaten 2020 model bir araç. Bunun makyajlanan kasası çıktı. Güncel tasarım değil. Ama işin garip tarafı, tasarımı hala güncel duruyor. Hala böyle yeni bir araba gibi güzel bir şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi şöyle oval bir çizgisi var kaputunda. Kaputumuz kaç parçalı? 1, 2, 3, 4, 5 parçalı bir kaputu mevcut. Fişkiyelerimizi burada görüyorsunuz. Fişkiye olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi Peugeot logosunu, amblemini burada görüyorsunuz. Burada da bir Peugeot yazımız var. Altı böyle nikelajlı. Hani güzel, hoş. Başka neyimiz var? Gündüz ledlerimiz var. Sinyallerimiz halojen. Uzunlarımız da halojen. Şöyle aracın etrafına gelecek olursak arkadaşlar. Bugünkü aracımız imza tasarımı. Nedir bu? Korona zamanında çıkmıştı bu. 2020 yılında. 208 bu kasanın üretimini durdurmuştu ama hani buna da artık ne varsa doldurmuştu. Gördüğünüz gibi burada Signature. Şöyle jantları gösterecek olursak. Bugünkü aracımızda hala kış lastiği duruyor. 195'e 55 R16. Çelik jant değil, jant kapağı, bilginiz olsun. Ayna kapaklarımız nikelajda. Signature'ı burada göstermiş miydim size? Signature burada. Başka neyimiz var? Çok hoş tutan. Gördüğünüz gibi cam tavanımız var. Sunroof yok ama bilginiz olsun. Başka aracın sol tarafında tank kapağımızı burada görüyorsunuz. Dizel. Anahtarla açılıyor. Maalesef AdBlue'su da burada mevcut. Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş. Tutup çekmeli. Bu şekilde. Başka neyimiz var abi? Şöyle aracın etrafında gezecek olursak. Araç biraz lampada duruyor. Arka tarafın tasarımına geldiğimizde ise gördüğünüz gibi şurada bir tane antenimiz var. Üçüncü stop lambamızı görüyorsunuz. Sileceğimiz şurada. Altında bir Peugeot yazımız. Onun altında Peugeot amblemimiz var. Aslan penceresini bu araçta da görüyorsunuz. Arka stoplarda. Burada da şöyle 208 yazımız var. Park sensörlerimizi görüyorsunuz. Neredeydi? Şurada. Geri görüş kamerası da mevcut. Geri sisi de burada arkadaşlar. Şöyle size gösterecek olursak hızlıca. Arka sis farımız da burada yanıyor. Hani yanlamasını yerleştirmiş. Güzel, şık yani. Bunu 206'da zaten biliyorduk. Başka arkada söylemeyi unutmadan şurada çekidemir kapağımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle minnacık araba gibi. Araba da zaten minnacık bir araba. Arabayı bu şekilde 360 derece gezdik, gördük. Arka camlarımız renkli, söylemeyi unutmadan. Dizel zaten. Görüyorsunuz traktör gibi çalışıyor. Böyle yaptık. Yavaştan aracın içine geçelim o zaman. Kapı seslerimiz bu şekilde. Kapımızı şöyle açtık. Burada bizi neler karşılıyor? Tabii ki de ekonomik bir araç olduğundan dolayı pek bir şey beklemek lazım. Buralar sert. Şuraya bir bez yapmışlar. 4 cam otomatiğimizi görüyorsunuz. Cam kilitleyicimiz. Ayna seçicimiz ve ayna kapatıcımız. Burada ise joystick'imiz mevcut. Burada güzel parlak bir kaplamamız var. Hani şu hoparlörün olduğu yerleri falan deseni güzel yapmışlar. Kapı açma kolumuz da burada. Hani tutma hissiyatı falan gayet güzel. Buralar komple sert. Burada neyimiz var? Burada Peugeot yazımızı görüyorsunuz. Koltuğumuz alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Tabii ki de bugünkü koltuğumuzda şöyle çok güzel mavi işlemeleri, döşemeleri mevcut. Koltuğa şöyle bakacak olursak hani gece vakti ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama hani koltuk hissiyatı mükemmel bu arada. Çok yumuşak, güzel bir koltuk. Şöyle aracın içine doğru oturduk. Peugeot 208'in içine geldiğimizde ise bu direksiyona zaten hakimiz. Nereden hakimiz? Bunun makyaj kasasından ve Peugeot eski kasa 308'lerden hakimiz. Kornamız bu şekilde öyle bip diye çalıyor. Burada güzel bir detayı var. Burada Peugeot yazımızı görüyorsunuz. Burada ses ayarımız mevcut. Ses seviyesi, SRC tuşumuz var. Burada işte radyo frekans ayarları, işte gelen çağrıyı aç ya da kapat tuşu. Burada neyimiz var? Gördüğünüz gibi şurada şu şekilde gösterecek olursak sizlere
otomatik far özelliğimizi görüyorsunuz. Başka neyimiz var? Hız sabitleyicimiz var. Burada park sensörü iptalimiz var ve Eco tuşu iptali var. Hani Eco Start Stop iptali burada mevcut. Menfezlerde çok güzel. Buraya işlemeler yapmışlar. Nikelaj. Havalandırma menfezleri bu şekilde. 2008 videosundan da hatırlayacağınız gibi buralar böyle yumuşak. Burası böyle sert. Göstergemiz böyle biraz yukarıda. Güzel yani. Buralarda sert. Aynamız çok güzel. Aynamızın neyi var? Aynamızın kararma özelliği mevcut arkadaşlar. Başka neyimiz var? Cam tavanımız var tabii ki de. Döşemeler açık renkli. Gördüğünüz gibi burada çok güzel aydınlatma detayları var. Burada neyimiz var? Şöyle. Burada neyimiz var? Burada ruhsat saklama cebimiz var. Güneşliğimiz burada. Güneşlik biraz sert ama bilginiz olsun. Kapaklı, aynalı, herhangi bir aydınlatması olmayan ruhsat saklama cebimiz, güneşliğimiz mevcut. Başka neyimiz var? Çok güzel dokunmatik ekranımız var. Hani bu arabanın ses sistemi öyle çok kötü değil. Gayet güzel bir ses sistemi vardı. Göreceğiniz üzere. Başka buralar komple sert. Buralar biraz yumuşatılmış. Buralar piyano bilek kaplı. Bunun etrafı falan böyle şekilli şukulu güzel yani. Hani gayet güzel özellikleri var. Navigasyon var ama navigasyon çalışmıyor. Navigasyon sadece Apple CarPlay, Android Auto ile çalışıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun rengi değişiyordu diye hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer. Göstergeleri söylemeyi unuttuk. Göstergelere gelecek olursak gördüğünüz gibi hararet göstergemiz var. Devir saatimiz burada. Şöyle aracı hafiften çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tüm ışıklar söndü. Aracı çalıştırdık. Otomatik far özelliği kendiliğinden yandı. Devir saatimiz burada. Eski kasa 308'lerde bu tam tersiydi. Hani ters geliyordu böyle devir saati. Benim hoşuma gidiyordu. Güzeldi. Burada bilgi ekranımız var. Yol bilgisayarımız. Burada hız göstergemiz. Burada ise yakıt göstergemizi görüyoruz. Bu nedir abi? Burada tuşlar var. Bu gösterge aydınlatma ayarı. Bakın gördüğünüz gibi fazlasıyla. Burada ise ayarlara erişiyorsunuz vesaire vesaire. Başka neyimiz var? Ön tarafta klima kumandalarımız var. Klima menfezlerimiz var. Klima menfezleri burada. Multimedya ekranının altına yerleştirilmiş gördüğünüz gibi. Burada işte ayağa ver, kafaya ver, cama ver falan yap filan yap. Burada dörtlü flaşörümüzü görüyorsunuz. Burada kapıları açma kapama tuşu, yani kilitleme tuşu. İçerideki havayı muhafaza et. Klima, arka cam rezidansı. İşte burada fan ayarımız var. Burada işte sıcak mı olsun, soğuk mu olsun. Peugeot'ların en sevdiğim tarafı özellikle 301'lerde böyle beyaz kısım var. Beyaz kısmı aldığınız zaman hiç sıcak ya da soğuk vermiyor. O gayet güzel. Burada başka neyimiz var? Şöyle gördüğünüz gibi bir tane çakmaklık girişimiz var. 12 volt soketimiz. Burada bir tane USB'miz var. Burada da bir tane hani böyle telefon vesaire koymak için cep. Altında 2 tane bardaklığımız mevcut. Onun altında 5 ileri manuel şanzımanımız var. Elektriğimiz tabii ki de manuel. Burada ise neyimiz var? Bir tane alçaklık yükseklik ayarı olmayan kol dayamamız mevcut. Şöyle gösterecek olursak kol dayamamızın bir tane böyle cebi var. Hani uzun ince bir cep. Bunu böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Herhangi bir alçaklık yükseklik ayarı mevcut değil. Torpidomuz var. Torpidomuz hani gayet güzel böyle motora kadar gidiyor neredeyse. Şurada şu aşağıda cebi var falan filan. Burayı böyle kapattık. Ön tarafta anlatacak pek bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Videoyu beğendik. Kanala abone olduk. O zaman arka tarafa geçelim. Peugeot 208'in arka tarafına doğru geldiğimizde ise dediğim gibi arka camlar renkli. Kapı kolları yanlamasına yerleştirilmiş. Tutup çekmeli. Bu şekilde. Şöyle ışıktan biraz faydalanalım. Nerede bizim ışığımız? Tabii ki de burada. Kapımızın içi sert. Yine burada bir tane bezimiz var. Altında hoparlörümüz var. Bardak saklama cebimiz vesaire var. Şişe saklama cebimiz. Buralarda komple sert. Arka koltuklara gelecek olursak arka koltuklarda aynı ön koltuklardaki gibi dikişli vesaire böyle. Hissiyatı güzel. İzofixler ama bunda herhangi bir kapak vesaire yok. İçeri şu koltuğun arasında gizli bilginiz olsun. Koltuklarımız 2+1 düzene sahip. Arkada herhangi bir aydınlatma yok ama arkadaşlar bilginiz olsun. Sadece bir cam tavanımız var. Ondan faydalanabilirsiniz gece. Şöyle aracın içine yavaştan oturalım. Peugeot 208'in arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar iki taraftan da ışık aldım bu arada, kusura bakmayın. Bayağı bir geceye kaldık. Arkada sevmediğim bir özellik var abi. Nedir? Arkada herhangi bir aydınlatma yok. Yani şu yukarıda görmüş olduğunuz nerede? Tam olarak şurada. Açılır cam tavan olmasa
Burada herhangi bir aydınlatma olmuyor. Bilginiz olsun. Sevmediğim başka bir özellik daha var. Nedir abi? Tabii ki de hemen şöyle gösterecek olursak sizlere. Gördüğünüz gibi askılık var. Tamam güzel ama herhangi bir tutma kolu yok. Ön tarafta da herhangi bir tutma kolu yok. Şöyle gösterecek olursak ne sağda ne solda. Emniyet kemeri ayarlarını söylemeyi unutmuşuz. Emniyet kemerleri ayarlı bu arada, bilginiz olsun. Öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Şöyle baktığınızda hani çok rahat da değilim, çok dar da değilim. Çok bir mesafe yok. Böyle kafa mesafesini ölçecek olursak da ne kadar? 3, aynen 3 parmak bir boşluk var kafa mesafesinde. Koltuklar rahat ama dediğim gibi hem arka camlar filmli hem hava kararık. Tavan ne kadar beyaz olursa olsun yine klostrofobik bir hava oluşturuyor. Gece mesela ben bu arabada seyahat edemem, bilginiz olsun. Videoyu beğendik, kanala abone olduk. O zaman arka tarafa geçiyoruz, yani bagaja. Peugeot 208'in arka tarafına doğru geldiğimizde ise dediğim gibi çok güzel aslan pençesi dediğimiz olayı görüyorsunuz. İşte hatta plaka lambamızın biri de yanmıyormuş bu arada, öğrenmiş olduk. Gece olmasa haberimiz olmayacak. Burada Peugeot aslanımız var. Burada Peugeot yazımız var. Arka camımız da siyah. Burada sileceğimizi görüyorsunuz. Üçüncü stop lambamız burada. Antenimiz burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Cam tavan hani geriye kadar geliyor. Çok güzel duruyor. Burada neyimiz var? Arka sis farımız var. Bugünkü aracımızda park sensörü var demiştik. Çeki demir kapağımız burada. Arkaya altta siyah bir difüzör yapmışlar. Bu da güzel bir hava katmış. Burada neyimiz var? Tabii ki de geri görüş kameramız var. Bagajımızı açtık. Bagajımızı açtığımızda arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 311 litre bir bagaj hacmi karşılıyor bizi. Çekim eşyalarımız falan filan var. Kusura bakmayın, biraz dağınık. Hani bagaj güzel. Bagaj hoşuma gitti. Yalnız bagajın tek eksi tarafı mı diyelim artık, ne diyelim. Gördüğünüz gibi tek bir tane sol tarafta aydınlatması var. Sağ tarafta herhangi bir aydınlatması yok. Başka neyimiz var? Burada çok güzel askı aparatımız var. Bir tane sağ tarafta, bir tane sol tarafta, bilginiz olsun. Bugünkü aracımızda başka ne var? Şöyle bakacak olursak bir tane yarım boy stepnemiz var. Hani ben lastik olayını seviyorum. Tamir kitine karşıyım. Buralar komple sert plastik. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle tuttuk. Bagajımızı kapattık. Arkadaşlar bugün sizlere dilim döndüğünce, elimden geldiğince Peugeot 208'i anlatmaya çalıştım. Daha çok detay verecektim. Fiyatından, performansından falan filan bahsedecektim ama çok geceye kaldık. Şöyle hızlıca anlatayım. 1.5 litre motor var. Aynı Peugeot 301'lerde, Citroen CLC'lerde olduğu gibi. Gayet güzel, gayet torklu performans makinesi ama önden kaymaya çok meyilli bir araç. Bugün sizlere dilim döndüğünce Peugeot 208'i anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve en önemlisi kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.